Hepinize merhabalar. Bugün önümde Kurban Bayramı'ndan kalma bir et var. Şöyle vakumlamıştım. Bayağı bir zamandan beri hiç ellemedim. Kurban Bayramı'nda kasabıma vakumlattım. Öylece 1 derecede duruyor. Yani bugün ayın 28'i, 28 Eylül. Ne kadar olduğunu siz hesaplayın valla. Bayağı bir zamandır dinleniyor diyebilirim bunu. Normal şartlarda ben böyle çok bonfilenin hastası bir insan değilim. Zaten kanalı devamlı takip edenler bilir. Ama bugün böyle daha önce bir kuyruk yağlı bir bonfile yapmıştım. Onu unutamıyorum. Gerçekten muhteşem olmuştu. İzlemeyen arkadaşlar varsa onu da kanaldan izleyebilirler. Bugün onun böyle bir muadilini yapmayı deneyeceğim. Yani alternatif bir lezzet deneyeceğim. Bakalım inşallah güzel olur. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Bugün şu kovayla beraber gelen bir kömürüm vardı. Kenarda duruyormuş Weber'in. Uzun zamandır Weber kullanmamıştım. Bugün Weber kullanacağız. Ama çok fazla kullanmayacağım. Yani yaklaşık böyle 2 kiloluk bir etim var. Ama böyle kısık ateşte uzun süre pişirmek istediğim bir et. İyice böyle közün tadını alsın istiyorum. O yüzden de yarım kova civarında bir kömür dolduracağım. Yani aşağı yukarı 1 kilo diyebilirim bakın. Bu 2 kiloluk bir paket. Yarısını kullanacağım. Üzerine geçen kullanımdan kalan şöyle boru kömürlerim var. Bunları da koyacağım yine. Her zaman yaptığım gibi tutuşturucuları yakıyorum. Üzerine kömürleri bırakıyorum. Ben artık etimle ilgilenebilirim. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi et suyunu salmış. Şimdi ben bunu normal şartlarda boşaltmanızı tavsiye ediyorum. Boşaltmazsanız bir şey olur mu? Olmaz. Kurban Bayramı'nda biliyorsunuz fazla böyle dinlendirme imkanı olmuyor etleri. O yüzden de hemen parçalandıktan sonra en fazla bir gün dinleniyor ve vakum poşetine giriyor. O yüzden de bunda gördüğünüz gibi bayağı bir su salmış. Suyun ete bir zararı var mı derseniz yok ama ne oluyor? Hafiften böyle bir kan kokusu gibi bir koku olur bu dinlenmiş etlerde. Eğer bunun içerisine bırakırsanız o birazcık daha fazla oluyor. Ama eğer alıştıysanız ona çok fazla rahatsız eden bir şey değil yani. Normal ve bozuk gibi kokmaz. Bunda şu an hiçbir koku yok. Tamamen 10 numara güzel kokuyor yani. Bonfilenin üzerinde şöyle bir sinir oluyor. Şöyle görüyorsunuz. Bunun temizlenmesi gerekiyor. Bunları temizlediğiniz zaman dana etinin en yumuşak halidir. Yani bonfile danadaki en yumuşak ettir. Ben de şöyle sinire alttan gireceğim. Şöyle üzerindeki siniri temizledim. Şimdi ben bunu tamamını kullanmayacağım. Şu kısımdan bir şöyle bonfileyi bir ayıralım. Şurada da bakın arada sinirler var. Hazır elimizdeymişken bunları da alalım. Şu alt kısmında şöyle birazcık yağlı yerleri var. Buraları ellemeyeceğim. Şimdi bu bonfilenin şu ince kısımlarını bakın. Şöyle baktığınız zaman şu kısımları daha böyle kullanıma müsait. Ben şu kısımdan şöyle alacağım onu. Şöyle uç kısmını aldım. Bir de şu kısmını alacağım. Şöyle daha böyle hani Chateaubriand denen kısım, o kısmı almaya çalışıyorum. Şimdi bu eti şöyle açmayı deneyeceğim. Aşağı yukarı şöyle bir parmak kalınlığında gibi. Evet. Bu bizim işimizi görür. Evet arkadaşlar. Bu şekilde etimi açtım. Şimdi burada bir de kuyruk yağım var. Kuyruk yağını da yine ince ince şöyle keseceğim. Bıçağım küçük ama iyi kesiyor maşallah.
Şimdi arkadaşlar baharat karışımımı yapıyorum. Önce tuz koyacağım. 2 tatlı kaşığı kadar tuz koydum. 1 tatlı kaşığı kadar tane karabiber koyuyorum. 1 tatlı kaşığı soğan tozu. Dolu dolu 1 tatlı kaşığı, hatta biraz fazla, sarımsak tozu. Bir de şöyle bir takipçim yollamıştı bana. Şöyle bir tane tütsülü biber var arkadaşlar. Bundan da şöyle yarım tatlı kaşığı kadar da tütsülü kırmızı toz biber koyuyorum. Şu bizim burada bulunmuyor. Sağ olsun bana yurt dışından yolladı bir takipçim. Yani siz bunu bulamazsanız bulabildiğinizi kullanın ama bunun kokusu nasıl biliyor musun? Bak şu mesafeden böyle vuruyor. Normalde burnuna sokarsın alamazsın. Bu biber harbi çok iyi bir biber. Şimdi bu baharatları çekiyorum. Baharatı iyice incelttim arkadaşlar. Şöyle kapağına dökeyim, buradan kullanacağım. Şöyle hem içinden hem dışından baharatlayacağım etime. Evet, içinden ve dışından baharatımı iyice yedirdim. Şimdi kuyruk yağlarımı şöyle koyabilirim. Şöyle etimizi sardık. Şimdi hemen şu hazırladığım iplerimi altına koyup sabitliyorum bunu. Var ya, şu biber acayip güzel kokuyor. Gerçekten muhteşem kokuyor ya. Evet arkadaşlar. Şöyle bakın. Rülom gayet güzel oldu. Şöyle yine şu dışından biraz daha baharatını dökeyim. Şu da ziyan olmasın. Evet. Mangala gitmeye hazırız artık. Kömürümüz de herhalde tutuşmuştur. Mangalda görüşmek üzere. Etimiz hazır. Kömürümüz de hazır oldu. Artık kömürlerimize dökebiliriz. Bu kadar kömür bana fazla yeter diye tahmin ediyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle kömürlerimiz sol tarafta. Biz etimizi sağ tarafa koyuyoruz. Şöyle bir tane kablosuz termometrem var. Bu kablosuz termometreyi de etin şöyle en kalın yerine gelecek gibi içine batırıyorum. Şimdi bundaki maksadım önden biraz pişirmek. Ondan sonra kuyruk yağının durumuna bakacağım. Eğer ki kuyruk yağı istediğim seviyede değilse bunları şöyle birkaç santim kalınlığında kesip sonda mühürleme yapmak istiyorum. Yani biraz etin durumuna bakacağım. Burada etin pişmesiyle alakalı bir sıkıntı yok ama kuyruk yağlarını ben böyle birazcık hani yumuşak ve çıtır seviyorum. Kuyruk yağının durumuna göre hareket edeceğiz. Şimdi artık havalandırmayı kapatıyorum. Burayı yarım açık bırakacağım. Yan tarafı da aynı şekilde yarım açık bırakıyorum. Şu an ateşim kuvvetli. Daha sonra kontrol edeceğiz. Şu an etimin iç sıcaklığı 17 derece gözüküyor. Mangalda 114 derecelerde. Yani şu an tam olması gereken ideal sıcaklıkta gidiyoruz. Yaklaşık 10-15 dakika kadar oldu. Benim burada ilk hedefim 50 derece. 50 dereceye geldiği zaman eti bir bakacağım şöyle durumuna. Yaklaşık 40 dakika kadar oldu. Şu an etimin iç sıcaklığı 31 derece. Mangalın sıcaklığı da 117 derece. Bir etimi kontrol edeyim bakalım. Döküm ızgaramı da buraya koydum. Bu da burada ısınsın. Mühürleme için hazır olsun. Şu an etim gayet iyi gözüküyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Bu taraftan biraz kızarmaya başlamış. Şöyle yapacağım bunu. Şöyle biraz yan çevirelim. Bu şekilde devam.
arkadaşlar az önce mikrofonumu açmayı unutmuşum. Ben size bir özet geçeyim. Şu an etimin sıcaklığı 50 dereceye ulaştı. Yaklaşık 55 dakika oldu. 55 dakikada istediğimiz dereceye ulaştık. İçerisindeki yağların eridiğini görebiliyorum fakat istediğim çıtırlığı elde edemediğim için ben birazcık kesip şöyle bir ateşe göstereceğim. Şu an iç sıcaklığı 50 derece. Bazı noktalarda 52-54 derece. Dışı şu an güzel kurumuş. Gayet güzel. Rengi çiğ gibi gözükse de arkadaşlar şu an hiç çiğ ile alakası yok. Şöyle göstereyim size bakın. Ama şöyle bakın. Buralarda istediğim kızarıklık olmadığı için bunları dilimleyip tekrar mangala vereceğim. Etimi böyle bir 7-8 dakika kadar dinlendirdim. Şimdi şöyle şişlerim var. Bu şekilde şu şişlerle şöyle dağılmayacak gibi buralardan saplayacağım. Evet, şişleri sapladıktan sonra şu ipleri artık alabilirim. İplerle işim bitti. Evet, şimdi artık şöyle aralardan bunları kesebiliriz. Şöyle bakın arkadaşlar. Gayet güzel. Şimdi tekrardan mangala dönüyoruz. Mangalda güzelce kızartıyoruz etlerimizi. Etlerimiz bu şekilde. Şimdi bunları mangala basıyoruz. Evet arkadaşlar, kuyruk yağını basınca gördüğünüz gibi altta alevlenme başladı. Ama bizim alev almaz ızgaramız var. O yüzden bakın alevler yukarı çıkamıyor. Ve hemen mühürümüzü aldık. Şöyle hemen çevireceğim. Öyle çok aşırı eti pişirmek istemiyorum. Buradaki amacım yağları birazcık kızartmak. Bakın. Şu an ışıktan tam güzel gözükmüyor ama bu da tamamdır. Evet arkadaşlar, etlerimiz tamamdır. Gördüğünüz gibi altta alevler var ama üstte bir gram alevimiz yok. Artık tadıma geçebiliriz. Hacım hoş geldin. Hoş bulduk Mustafa. Öyle acele ettirdin. Gözlüğümü unuttun mu oğlum ya? Hadi baba, çabuk baba Şimdi deyin. babamla biz aynı kattayız. Hani hep diyorsunuz ya Hacı Baba nasıl geliyor son anda diye. Ben artık böyle son etler 5 dakika kala arıyorum babam. Baba hazır etler diye. Babam geliyor. Şimdi de gözlüğünü almadan gelmiş. Ya bak, kimseyi görmüyorum ben şimdi. Eyvah eyvah. Bu ne bu be? Hacım Vallahi Mustafa, ben ilk baştan deyim. Ben yine ilklerle tanışacağım. sen yine bunu kokoreçe benzeteceksin. Vallahi bak, ilk tanışacağım yani. Yine kesin kokoreçe benzeteceksin. Gayet güzel pişirdik. Dışarıda ışık güzel olmadığı için şöyle yağlarımızı güzelce kızarttık. Hacım şimdi bunları dağıtmayacağım. Sofraya da böyle koyalım. Zaten Hem de soğutmadan. Şöyle bir tanesini şöyle açıyorum. tuzu nasıl Mustafa? Vallahi bayağı tuz koydum baba. Bence tatmadan şey yapma, bayağı koydum çünkü. Hemen o zaman. Şöyle dörde böleceğim bunu. Böyle böyle. Böyle beraber yiyelim. Ya bırak çatalını Mustafa, bu elinden yesin. Olsun, şöyle hepsinden alalım ama ya. Bak şöyle takım halinde. Bu ne oluyor bu? Bu da kuyruk yağı. İlik gibi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Müsaadenizle tadıyoruz. Harika olmuş yine. Acayip bir aroma var bunda. He? Acı var. Tatlı ekşilik var. Hacım bunda içerisinde soğan tozu var, sarımsak tozu var. Bir de tütsülü bir biber var. Ama o biber nasıl güzel kokuyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Harika bir şey ya. Keşke birileri Türkiye'ye getirse de devamlı elimizin altında olsa o biber. Harbiden çok iyi biber. Kuyruk yağının kendi kokusu. Et yumuşacık. Nefis. Gerçekten harika olmuş yine. Sana bir şey diyeceğim. Babam bu arada bilmiyor arkadaşlar. Vallahi son dakika geldi. Bu kurban eti. Yapma ya. Ne diyorsun
Aynen öyle. Maşallah. Kurban eti. Arkadaşlar bonfile zaten hayvanın çok yumuşak bir yeridir. Ama kurbanda hani bonfileyi de antrikot da hepsi birbirine giriyor ya. Yani şu eti bir yeseniz bunun hani kurban eti falan olduğuna inanmanız mümkün değil yani. Gerçekten pamuk gibi olmuş. Hep sen yediriyorsun, ben yedireyim sana bir de hadi. Gerçekten vallahi inanmam. Harika harika olmuş. Gerçekten harika. Babam için tamdır. Bana göre en son koyduk ya. Benim ayarımın bir tık üstüne çıktı tabii pişmesi. Kendi kendime not kırsam oradan kırarım şu an. Onun dışında baharat karışımı muhteşem arkadaşlar. Bak samimi söylüyorum. Hani hiç böyle eti bastırmamış ama çok güzel bir aroma vermiş ete. Hani eti o kadar zaman dinlendirdik. İlk bahsettiğim öyle kan kokusu falan filan en ufak bir şey yok. Yani kuyruk yağları tamamen pişmiş, yumuşamış. Dışları sadece çıtırlaştı. Ama içleri de hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Yumuşacık yani ağızda eriyor. Benim kendi kendime kıracağım tek puan etin bir tık daha işte son pişirmeden kaynaklı fazla pişmiş olması olabilir. Siz belki 50 değil de böyle 40'lı derecelerde alıp bu işlemi yapabilirsiniz. O da size kalmış. Hacım. Aferin, eline sağlık. Afiyet, Harika. afiyet şifa Ben olsun yine sana. ilkten tanıştım arkadaşlar. Bugün bu ilk yani. Biz bunu denizde böyle bu tarz bir şey yapmıştık ama sen Ben yoktun. yoktum. Supiyle tatmıştık Ben ona. ilk defa yiyorum. Gayet Evet. güzel. Çok güzel yani. Afiyet olsun hacım. Eline koluna sağlık. Afiyet şifa olsun inşallah. Arkadaşlar ya bu videoda bir kurban eti diğer hayvanlardan farklı değildir. Eğer ki eti tanıyorsanız, doğru işlem yapıp doğru pişiriyorsanız kasaptan aldığınız etten hiçbir farkı olmaz. Bunu bir göstermiş olduk bu videoda. Onun dışında da yine yeni bir tarif yapmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.